Fast Break'in özel bölümüne hoş geldiniz. Özel bölüm diyoruz. Çok özel bir konuğumuz var. NBA'deki milli gururumuz Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz'ımız bizimle birlikte. Minnesota'da kampta olmasına rağmen davetimizi kırmadı ve sorularımızı yanıtlamak üzere şu an hattın diğer ucuna geçti. Böyle bir uzanacağız ve Furkan'ın NBA yaşantısının ilk bölümüyle ilgili kendisinden bir takım bilgiler alıyor olacağız. Açıkçası ben de çok heyecanlıyım çünkü Furkan hepiniz gibi ben de Furkan Korkmaz'ı çok seviyor, çok tutuyor, çok inanıyorum ve bununla birlikte Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı dönemde yani son 2-3 sezonda sürekli birlikteydik. Birlikte çok fazla şeye şahit olduk ve onun NBA'ye gidişi herhangi bir Türk oyuncunun NBA'ye gidişinden belki de daha fazla bir heyecan yarattı. Hepimiz keza Cedi'nin de öyle oldu. Hemen sıcak sıcak Furkan'la bir muhabbet edip ne var ne yok öğrenmek istiyoruz. Furkan öncelikle hoş geldin. Çok teşekkürler. Hem G League hem NBA maçları, antrenmanlar, kamplar, seyahatler tüm bu yoğunluğun içerisinde bize bu saatte vakit ayırdığın teşekkürler. Nasılsın? Öncelikle ben teşekkür ederim beni yayına davet ettiğin için abi. Benim için de çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir sohbet gerçekleştiririz seninle. Teşekkür ederim. Seni sormalı. İyiyiz. Organik ev yapımı bir NBA programımız var sevgili Mete Aktaş'la birlikte ve sürpriz bir Ben de konuk dahil alalım istedik. manzarayla sizi karşılamak isterdim ama abi işte kampta bu şartlar altında buna şükredeceğiz. Olmaz. O zaman konjonktür bozulur. Yani bizim olayımız doğal olmasın. Evet evet. Peki seni çok da fazla tutmadan hemen sorulara geçmek istiyorum. Açıkçası cevaplarını da merak ediyoruz. Öncelikle şunu sorayım. Gelecek ay Boston Celtics'le bir maçınız var Londra'da NBA Global Games kapsamında. Allah nasip ederse orada olacağım ve seni görmeyi çok istiyorum. Sen oraya gelecek misin diye soranlar da var. Şimdilik programda geleceğim gibi görünüyor ama tabii ki o dönemde G-League'de oynayacağımız maçlarla bağlantılı olarak çünkü genelde maçların olduğu günler gidiyorum oraya maçı oynayıp geri takıma dönüyorum. Takıma katıldığım için buradaki işte oyuncuların durumuna göre vesaire aslında program anlık belli oluyor diyebilirim benim. Ama şimdilik programda gideceğim gibi görünüyor yani büyük bir değişiklik yok. Zaten bütün vize işlemlerimiz vesaire tamamlandı. Şu an sadece gün sayıyoruz Londra için. Ama dediğim gibi hani %100 kesin geliyorum diyemeyeceğim çünkü G-League'le bağlantılı olarak programı yapıyoruz sürekli. Ama şu an geleceğim gibi görünüyor. Süper, harika haber. Şimdi daha da bir mutlu oldum, daha da bir heyecanlandım. Peki NBA'de genel olarak şimdi sezonun önemli bir kısmı geride kaldı. Takımlar 20 maç oynadılar ve bu da bir şeyler söylemek için yeterlidir herhalde diye düşünüyorum. NBA hayatınla ilgili, yeni hayatınla ilgili ilk olarak neler söylersin? Yani şuradan başlayayım önce. 2,5 ay oldu diyebilirim sezon başladığından itibaren. Ben buraya ailemle geldim. Anne babamla beraber geldim. Onların burada olması benim için çok büyük bir avantaj oldu diyebilirim. Çünkü ilk ay hem basketbol anlamında hem yaşam anlamında bayağı bir zorlandım. Çünkü bilmediğiniz bir ortam, farklı bir kültür. Basketbol aynı şekilde çok farklı. Ama ailemin burada olması, yanınızda Türk insanların olması ve bunların ailenizden birileri olması bu çok güzel bir duygu. Benim için o geçiş sürecini daha da hızlandırdı diyebilirim. Ama tabii ki şu an her anlamda çok daha rahatladım. Çünkü hem insanları tanıdım hem insanlara ortama alıştım. İnsanlarla nasıl iletişim kurmam gerektiğini anladım. Kültürü anladım. Biraz daha rahatladım o konuda ki zaten 2,5 ay oldu. Bu süreç benim için biraz tatlı tuzlu, biraz işte eğlenceli, biraz zorlu geçti ama şu an alıştım diyebilirim tam anlamıyla. Her şeyin ilki merak edilir. Böyle işte okulda ilk gün, askerde ilk gün, orada ilk gün, burada ilk gün. NBA'deki ilk gününü hatırlıyor musun? Nasıldı? İlk gün açıkçası takım idmanıyla başladık. Ben çünkü Avrupa Şampiyonası'ndan sonra gittiğimde takımın off gününde gittim. Tam sezonun başladığı gün sezonun ilk idmanına gittim yani takımla beraber. Ondan önce bütün oyuncular tabii ki bireysel olarak çalışmalarına devam ediyordu ama şampiyonadan sonra sadece direkt takım idmanına katılma fırsatım oldu. İlk gün tabii ki herkes işte merak ettiği oyuncuları görmek istiyordu vesaire. Herkes birbirini ilk defa görüyordu. Sadece benim için değil tüm takım açıkçası. Hani tam takım anlamında ilk idmanımızı yapacaktık sonuçta. İlk gün benim için çok heyecanlıydı tabii ki. Her şey dediğiniz gibi ilk günler unutulmaz. O günkü heyecan çok farklıydı. Tabii ki çok fazla maça çıktım. Çok fazla insanlar tanıdım ama NBA sahnesinde ilk idman o bile unutulmazdı yani. İlk etapta bunu sorayım istiyorum. Takımda herhalde en yakın arkadaşın Dario'dur. Evet evet Dario ile beraber özel bir iletişimimiz var diyebilirim. Dil problemi de yaşamadın. İngilizcen bildiğim kadarıyla iyiydi. Evet evet o konuda da şanslıyım. İngilizce anlamında pek bir zorluk yaşamadım.
Aileyle gitmek de güzel bir avantaj olmuş ama tüm bunlar seni çaylaklıktan kurtarmıyor. Bir çaylak olarak NBA'in çaylak kuralları ve takım içerisindeki, gerçi Philadelphia çok genç bir takım. Daha veteran bir takıma gitseydin Cedi gibi bu biraz Takımda daha ben zor. biraz abi gibiyim diyeyim sana. Yani Cedi'nin yerinde olsaydın bu biraz daha zorlu olabilirdi ama Philadelphia'da biraz daha esnektir diye tahmin ediyorum ama yine de çaylak çaylaktır o. Çaylak kuralları da var mı? O değişik renkli çantalar, taktırmalar vesaire, bunlarla ilgili paylaşabileceğin özel bir anı var mı şu an? Yani çok fazla aslında çaylaklığımı yansıtmadılar bana abi. Çok fazla beni kullanmadılar yani getir götür işlerinde. O konuda şanslıyım diyebilirim. Takımda zaten yaş ortalaması 23-24, bilmiyorum tam rakamı ama hani genelde oyuncuların bir tek J.J. Redick yaş olarak, Amir Johnson ve Jared Bayless diğerlerinden büyük. E, Onun dışında çok fazla çaylak olduğumu yansıtmadılar bana. O konuda şanslıyım diyebilirim ya. Zaten herkesle iletişimim çok iyi. Beni çok seviyorlar yani. Çok fazla da böyle getir götür işi yapacak bir durum olmuyor açıkçası. O yüzden şu ana kadar çok fazla yaşamadım çaylaklığı. Peki önemli bir draft seçimi olarak ve inanılan bir oyuncu olarak ve bence kendini ispat etmiş bir genç oyuncu olarak oraya gittin. Takım yönetimiyle ve coaching staff'la yaptığın görüşmelerde ne gibi bir izlenim var, ne gibi beklentiler? Çünkü Philadelphia'da total bir yenilenme ve trust the process dediğimiz bir gelişim süreci var. Bunun Furkan Korkmaz özelindeki yaklaşımı nasıldı? Türkiye'de olduğum dönemde de sürekli onlarla iletişim halindeydik. Benimle ilgili hedeflerini, projelerini aynı şekilde her gün sürekli konuşarak iletişim halinde olduğumuz için aslında buraya gelmeden önce benim nasıl bir sürecin beklediğini biliyordum. Bunun farkındaydım. Türkiye'de oynadığım dönemde tabii ki iyi dönemlerim oldu, kötü dönemlerim oldu, inişe geçtiğim, çıkışa geçtiğim dönemler de oldu. Ama onların benimle ilgili hep tavrı aynıydı. Onlar da beni bu sürecin parçası olarak görüyordu. Buraya geldikten sonra da aynı şekilde bu sürecin bir parçası olarak işte belki bu sene biraz böyle inişli çıkışlı geçecek benim adıma ama işte zaman zaman fırsat geldiğinde bunları iyi değerlendirerek bazı şeyleri değiştirmek benim elimde diye düşünüyorum. Çünkü sezon içinde çok fazla hem takımın hem bireysel olarak oyuncuların çok fazla inişli çıkışlı dönemleri oluyor ki çok yoğun, çok zor da bir sezon. Staff'la konuştuğum zaman bu 2-3 senelik aslında takımın bir projesi. Trust the Process dediğimiz gibi takımın 2-3 sene içinde hem her sene playoff yapan hem de önümüzdeki senelerde belki final oynayacak kadar iyi bir duruma gelmesini herkes bekliyor aynı şekilde. Benim de bu takımın parçası olduğumu herkes sürekli her fırsatta söylüyor. Tek yapmam gereken şu ana kadar da zaten çalışmalarım o yönde gidiyor. Bireysel anlamda kendimi ne kadar geliştirip onların da benden istediği aynı şekilde bireysel anlamda olabildiğince fiziksel anlamda gelişip bu seneyi ne kadar az çok oynayıp sahada kendimi gösterme fırsatı bulmaktan ziyade tabii ki zaman geldiğinde bunun için benim için takım için aynı şekilde bir fırsat olacak ama önemli olan burada benim ilk sezonu bireysel anlamda nasıl geçireceğim. Takımın da benim üstündeki düşünceleri o yönde. Tabii genç oyuncuların genç oyuncular için aslında iyi bir fırsat olan gibi bir fırsat var. Kimisi bunu bir dezavantaj ya da yorucu bir şey veya bir oyuncunun G League'e gitmesini kötü, negatif bir şey gibi algılıyor. Kimisi de bunu ki ben aslında böyle düşünüyorum, oyuncuların gelişimi açısından çok önemli bir proje olarak değerlendiriyor. G League'e gidip gelen, yani Philadelphia'nın her iki takımında da oynayan, çift yönlü kontratı olan bir oyuncu olarak bu yapıyı nasıl değerlendiriyorsun? Sana faydası oluyor mu? Benim için aslında oynamadığım dönemlerde oraya gidip maç yapmak benim için avantaj oluyor diyebilirim. Çünkü gerçekten burada çok fazla bireysel antrenman yapıyorum. Zaten çok fazla takım antrenmanı yapma şansımız da olmuyor. O yüzden sadece maçlar olmadığında özel çalışarak gelişebileceğimizi çok fazla düşünmüyorum. Bunları sahaya da yansıtarak, onları sahada da göstererek gelişebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki özel çalışarak bazı yönlerinizi geliştirebiliyorsunuz ama bunları maçlarda uygulamadıktan sonra onları sahada gösteremedikten sonra pek bir anlamı yok. Bence o yüzden G League'e gidip oradaki maçlarda oynamam benim için avantaj. Çünkü burada ne kadar süre alacağım veya her maç ne kadar oynayacağım belli değil. Zaman zaman fırsat geliyor, zaman zaman gelmiyor. Ayrıca o konuya da bir açıklık getireyim abi sen sormuşken. G League'e gitmem şöyle oluyor. Ben zaten aslında sürekli takımla beraberim burada. Sixers'la beraberim. Onun dışında sadece maç olduğunda maç günleri gidiyorum oraya. Orası zaten bizim maç yaptığımız yer Philadelphia'ya 45 dakika uzaklıkta bir yer. Maç günleri gidiyorum, maçı oynayıp geri takıma dahil oluyorum. Sadece burada her seferinde resmi bir anons yapılması gerekiyor. O yüzden hani sürekli gönderildi, geri geldi gibi bir durum oluyor. O konuya da buradan açıklık getirmiş olayım. Yani sadece maç oynayıp dönüyorum aslında oraya.
Bence o benim için faydalı oluyor. Bu da benim için sürecin bir parçası tabii ki. Buraya gelmeden önce dediğim gibi az önce farkındaydım benim nasıl bir sürecin beklediğini. Bu da sürecin bir parçası. Sadece ben burada hedeften şaşmadan çalışmaya devam ediyorum diyebilirim. Peki yani hem bizim ligimizde Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa sahnesinde gerek Euro Ligi olsun gerek Şampiyonlar Ligi olsun çokça maça çıkmış bir isimsin. Aynı zamanda yani genç yaşına rağmen aslında Avrupa basketbolunda önemli bir ismisin diyebiliriz ve artık bir NBA oyuncususun. NBA basketbolu ile Avrupa basketbolu arasındaki farklar yani klasik olarak birçok oyuncuya sorulur ve bununla ilgili belli rutin cevaplar alınır ama benim daha çok merak ettiğim şey bununla ilgili. Seni zorlayan bir farklılık oldu mu? Veya sana vay böylesi daha güzelmiş dediğin bir farklılık oldu mu? Burada oyun temposu gerçekten çok yüksek. Bir kere herkes şut atabiliyor, herkes penetre edebiliyor, herkes çok güçlü, çok fiziksel. Herkes zıplayabiliyor. Yani buradaki çoğu oyuncu çok atletik oyuncular. Gerçekten bence buradaki oyuncuların çoğu çok özel oyuncular yani. Çünkü herkesin bireysel anlamda yaptığı çok farklı özellikler var. Herkesin farklı özellikleri var ama genel anlamda buradaki olgu özellikle kısalar ve 4 numaralardan bahsedeyim. 5 numaralar da dahil gerçi buna ama herkes şut atabiliyor. Herkes oyun kurabiliyor. Herkes topla oynayabiliyor. Bence burada oyundaki en büyük etken bu. Ama Avrupa'dan farklı olarak bu soru sorulduğunda benim ilk aklıma gelen şey burada oyun tamamen birebir diyebilirim yani. Birebir hem iyi savunma yapmanız gerekiyor hem de birebir iyi hücum edebilmeniz gerekiyor. Burada tutunabilmek için. O yüzden Avrupa'da biraz daha takım basketbolu hakim. Bir hücumda belki 10 kere 15 kere pas yapıyorsunuz ama burada bir iki pasta skora gidebiliyorsunuz. Bence en büyük farklılık oyunun biraz daha bireysel olması. Cedi ile bir araya geldiğiniz bir maç vardı hatta. Geçen hafta işte Ante Žižić ve Dario Šarić de vardı ve şöyle bir dörtlü grup halinde yakın zamanda BSL'de oynayan oyuncuları NBA sahnesinde gördük. Orada ne konuşuldu? Biraz dedikodu yaptık diyebilirim abi. Aslında maçlardan önce çok fazla böyle konuşma fırsatımız olmuyor. Çünkü ısınma bölümlerimiz hepimizin zamanları ayrı ayrı. Biraz daha sistem Avrupa'dan farklı ama takım halinde ısınmaya çıktıktan sonra orada Cedi ile özellikle ben bir 20-25 dakikalar konuşma fırsatım oldu. Onunla tabii ki en son Avrupa Şampiyonası'nda görmüştüm yani ben de Cedi'yi. Ondan sonra görme fırsatım olmadı. Nasıl gidiyor işte sürece alıştın mı? Aslında senin bana sorduğun soruları ben de ona sordum. O da bana sorduğu gibi yani. Çünkü biz de her ne kadar telefonda konuşsak da yüz yüze görüşünce biraz daha durum farklı oluyor. Onun duygularını ben iyi anlıyorum tabii ki. Aynı şekilde ben onun. Biraz da aramızdaki iletişim farklı olduğu için birbirimize o duygu geçişlerini yükledik diyebilirim yani. Güzel bir hasret giderme oldu. Peki diğer oyuncularımızla da Ömer'le olsun, Ersan'la olsun görüştün mü? Onların sana tavsiyeleri oldu mu? Atlanta ile oynadığımızda Ersan abi sakattı. Onunla görüşme fırsatım olmadı ama dün Ömer abiyle görüşme fırsatımız oldu maçtan önce yine konuştum. Sadece sabret diyor. Çaylak olarak ilk sene her zaman zor geçmiştir diyor. Sadece bunun farkında ol dedi bana. O yüzden zaten zamanın geldiğinde kendini göstereceksin dedi. Merak etme dedi. Ondan sonra maçlara zaten bir karşılıklı oynama fırsatı bulduk. İkimiz de oyuna girdiğimizde. O yüzden benim için paha biçilmez bir an oldu. Zannediyorum o sen çift el ters bacı yaptığında Ömer de aynı anda sahadaydı diye hatırlıyorum. Doğru mu? Galiba evet. Doğru. Peki maç demişken sormadan edemeyeceğim. Bizim ligimizde Slam Dunk şampiyonu olmuş bir oyuncusun ve çok tüm dünyanın konuştuğu bir şovla bunu yaptın. Ve NBA'de Slam Dunk konusunda özellikle Rising Stars konseptiyle genç oyunculara yer veriyor. All Star'da bu yıl veya bir sonraki yıl Slam Dunk'a katılmak ve orada da bunu başarmak gibi bir hedefin var mı? Yani tabii ki şimdi Türkiye'deki slam dunk seviyesiyle NBA'deki bilmiyorum ne kadar farklıdır, ne kadar fark vardır arada ama tabii ki benim NBA'de de smaç yarışmasına katılmak hayallerimden biri. Önümüzdeki senelerde belki bu sene olmasa da neden olmasın diyebilirim yani. Az önce bahsederken herkes her şeyi yapabiliyor dedin ve bu noktada Joel Embiid ve Ben Simmons'a bir parantez açmak lazım. Fizik olarak, size olarak ve Joel Embiid bir pivot olmasına rağmen 3 sayı konusunda da önemli bir tehdit. Aynı zamanda her ikisi de çok enteresan karakterler. Yani Joel Embiid çok aynı zamanda renkli, NBA'ye yeni bir renk katmış bir pivot. Shaquille O'Neal'dan falan hatırladığımız o hem dominant hem matrak pivot profili var. Diğer tarafta da Ben Simmons, LeBron James'in veliahtım diye gösterdiği bir oyuncu. Onlarla yan yana oynuyorsun ve bir takım arkadaşı olarak bu iki oyuncuyu yorumla desek neler söylersin? Benim için onlarla oynamak büyük bir şans. Her ne kadar çok genç olsalar da bence şu ana kadar ligde neler yapabileceklerini kanıtladılar fazlasıyla. Özellikle Ben Simmons bu sene oynamaya başladı. Joel Embiid sakatlığından dolayı zaten çok fazla
maçlarda forma giyememişti ama bu sene gerçek anlamda oynuyorlar diyebiliriz yani ikisi için de. Şimdi saha içinde onlarla beraberken tabii ki saha dışında da beraberiz. Onların nasıl karakterler olduğunu tanıyıp onlardan bir şeyler öğrenmek bence benim için de fırsat. Çünkü yaş anlamında çok büyük bir fark yok aramızda. Kendi yaşıma yakın birini gördüğüm zaman, bulduğum zaman veya onu tanıma fırsatı benim için beni daha çok heyecanlandırıyor diyebilirim. Çünkü onların da erken yaşta bazı şeyleri başarmış olması beni de bazı konularda heyecanlandırıyor. Zaten dediğim gibi sahada aslında onların yaptığı şeyleri herkes her gün konuşuyor. Bence orada konuşulacak çok fazla bir şey yok ama saha dışında dediğiniz gibi özellikle Joel çok fazla samimi biri yani. Çok sıcak biri gerçekten. Saha dışında hiç fark etmez. İnsan fark etmeksizin yani herkesle aynı şekilde iletişim kuruyor, yakınlık gösteriyor. Peki merak ettiğim bir şey var. NBA oyuncularının, daha doğrusu NBA'in genç oyuncularla ve çaylaklarla ilgili yaşanmış bazı aksiliklere binaen inşa ettiği bir çaylak oryantasyon programı var olduğunu duymuştum. Bu zaman zaman tam zamanlı, zaman zaman da ufak tefek oyunculara böyle bir mental danışmanlık şeklinde zuhur ediyor diye biliyorum. Çünkü biliyorsun NBA oyuncusu olmak artık tüm gözlerinizin üzerinizde olduğu, iyi kontratlara imza attınız ve hayatınızın başlı başına değiştiği bir piyango aslında bir noktada ve bunun getirdiği tabii pozitif güzel şeylerle birlikte bazı negatif gelişmeler de olabiliyor ki NBA tarihinde bunun bazı örnekleri var. Oyuncuların tüm bu şöhreti ya da bir anda gelen o yüksek meblağlı kontratları taşıyamamalarından, deyim yerindeyse ileri gelen bazı aksiliklerden sonra NBA'in bu konularda bazı tedbirler aldığını ya da kulüplerin böyle tedbirler aldığını biliyoruz. Bu yönde bir şey oldu mu NBA'den sana, Philadelphia'dan ya da NBA'den? Daha çok takım halinde bu tarz toplantılara girdik. Özellikle NBA'in bize yönlendirdiği birkaç ismine beraber toplantılar yapıldı. Tabii ki bu sadece basketbol anlamında değil. E, Saha dışında da çünkü artık bir NBA oyuncusu dediğiniz zaman ben kendimden örnek vereyim yani. Çok fazla takımda süre bulamadım şu ana kadar ama ben bile Philadelphia'da yolda yürürken insanlar gerçekten hani dönüp tanıyor yani böyle çok fazla basketbola bir ilgi var burada. İnsanlar çok fazla basketbol izliyor, çok fazla basketbol seviyorlar ve bence Philadelphia taraftarının da şurada ayrı bir özelliği var. Takımı çok fazla sahipleniyorlar yani. Hem sahada hem saha dışında yolda yürürken vesaire kazandığınızda kaybettiğinizde çok fazla takımın yanındalar. Bunu çok fazla hissediyorsunuz. O yüzden saha dışında yaptığınız bütün hareketler, saha içinde yaptığınız aynı şekilde bütün tavırlar, bunların hepsiyle ilgili böyle ders gibi demeyeyim ama küçük seminerler halinde toplantılar yapıyoruz. Özellikle NBA komitesinin bize yönlendirdiği insanlar aracılığıyla. Harika, süper. Şeyi merak ediyorum. Yani şimdi her ne iş yaparsak yapalım, basketbolun ya da işte bu işin spor, saha içinde veya saha dışında hangi profesyonel mecrasında yer alırsak alalım aslında özümüzde hepimiz birer basketbol severiz ve hepimizin hayran olduğu bazı figürler, salonlar, atmosferler var. Senin en çok heyecanlandığın, gördüğünde en çok heyecanlandığın kişi, olay ya da mekan neydi şu ana kadar? Yani Golden State'le oynadığımızda gerçekten heyecanlandım. Çünkü hem zaten son periyot oyuna girdim. Resmi anlamda ilk sayılarımı attım o maçta. Hem de Stephen Curry'e karşı, Kevin Durant'e karşı yani yeni neslin en favori isimleri bence onlar. Tabii ki LeBron James vesaire saymıyorum. Onlar lige zaten hakim oyuncular ama Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson aynı şekilde ki Klay Thompson'ın ben oyun tarzını çok fazla beğeniyorum. Onlarla aynı sahada bulunmak, oynamak, oynamamaktan çok onlarla aynı sahada bulunmak, aynı atmosferi yaşamak, onu hissetmek bence çok ayrı bir heyecan. Etraflı, güzel bu detaylı cevapların için çok teşekkürler. En güzel soruyu, daha doğrusu en çok merak ettiğim az solist soruyu en sona bıraktım. Furkan biliyorsun özellikle senin jenerasyonunda olsun, daha önceki jenerasyonlarda olsun, Türk basketbolu aslında birçok genç oyuncu, birçok kendi kategorisinde, yaş kategorisinde başarılı olmuş. Avrupa şampiyonlukları, dereceler, madalyalar kazanmış sporcular yetiştiriyor ama bu sporcuların bazıları profesyonel kariyerlerinde o kendi yaş kategorilerinde altyapılarda gösterdikleri başarıları göstermekte zorlanıyorlar. Sen bu kabuğu kırıp altyapılardaki başarısını A takıma ve profesyonel kariyerine taşıyıp NBA olmuş bir oyuncusun ve burada farklı olan neydi? Neyi farklı yaptın ve böyle bir başarı geldi? Yani temel yeteneklerinden ayrı olarak basketbol ve fundamental veya fizik yeteneklerinden ayrı olarak ben mental olarak senin daha olgun olmanın senin önünü çok açtığını düşünüyorum. Keza aynı şeyi Jerry için de düşünüyorum ama buna paralel düşünüyor musunuz? İşin mental tarafında biraz daha yatırım yapmalı gibi miyiz yoksa eksik başka bir şeyler mi var? Bence mental kısmı basketbolda özellikle psikoloji kısmı çok büyük bir etken.
Şöyle söyleyebilirim aslında, bu konuya şöyle bir açıklık getireyim bir de. Ben küçük yaştan beri sürekli büyüklerimle oynadığım için belki yaşlarımdan biraz daha çabuk olgunlaştım diyebilirim. Çünkü büyük insanlarla ne kadar daha fazla zaman geçirirseniz, vakit harcarsanız onlarla beraber siz de büyüyorsunuz. Bence bu süreç benim için bu kadar çabuk geçmesinin sebebi bu. Sürekli küçük yaşta kendimden büyüklerimle beraber oynamam hem basketbol anlamında beni çok fazla olgunlaştırdı hem de saha dışında beni çok fazla olgunlaştırdı. Ya her şeyi çok fazla erken yaşadım. Hem A takıma çıkış süreci hem NBA'ye geliş süreci, çok erken buraya geldim. İnsanların da söylediği gibi insanlar işte NBA'ye çok erken gitti vesaire diyorlar ama bu süreç benim basketbolda her kategoride aslında çok erken oldu. A milli takıma çıkmam, A takıma çıkmam, NBA'ye gelmem hep erken oldu yani. O yüzden bence burada en büyük etken sürekli kendimden büyüklerimle oynamam diyebilirim. Bence beni burada en çok etkileyen, en çok geliştiren şey o oldu. Peki, Furkan çok teşekkürler. Buradan ben biraz böyle bir erken kalkan yol alır mesajı aldım ama son olarak senden, seni izleyen özellikle bu dijital bir program olduğu için yani internette yayınlandığı için hem basketbol sever hem NBA sever hem de dijitale yatkın jenerasyon biraz daha küçük ve senden ilham bekleyen, senden yaşça küçük birçok izleyicimiz olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle basketbol kariyeri konusunda hayaller kuran, senin başardığın bu şeyi başarmak isteyen birçok genç kardeşimiz olduğunu düşünüyorum, bu programı izliyor olacak. Onlara vereceğin bir düstur, bir mesaj var mıdır? Öncelikle tabii ki bizi desteklemeye, bizi sevmeye devam etsinler, bizi sahiplenmeye devam etsinler. Özellikle o konuda da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok fazla destekliyorlar bizi, çok fazla ilgi gösteriyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor burada, özellikle NBA sahnesinde gerçekten buna ihtiyacımız var. Onlara şöyle bir şey söyleyebilirim, beni destekleyen kardeşlerime. Yani gerçekten diyorlar ya, çalışmaya devam et, işte hiç çalışmayı bırakma, her şeyin başı çalışmak vesaire. Tabii ki çalışmak bence çok önemli, bu işin %50'si, ama diğer geri kalan kısım çok fazla mental. Zaten eğer belirli bir yeteneğe, belirli bir seviyede basketbol oynuyorsanız, buna sahipseniz, bence bunun dışında mental anlamda ne kadar kuvvetli olursanız bununla paralel olarak o kadar başarılı oluyorsunuz. Çünkü gerçekten altyapıdan çıktıktan sonra, altyapıda da keza aynı şekilde çok fazla sorun demeyeyim ama çok fazla böyle insanın modunu düşüren, insanı psikolojikmen düşüren şeylerle karşılaşıyorsunuz ki bunları ben de çok fazlasıyla yaşadım diyebilirim. Çünkü hem oynuyorsunuz hem oynamadığınız dönem oluyor. Bazen çok iyi oynuyorsunuz, bazen çok kötü oynuyorsunuz. Bunlar hep bir süreç bence. Bunlar hep oyuncuların karşılaştığı şeyler, ama buralarda ne kadar az hasar alarak ne kadar bunları geri sahaya yansıttığınız önemli. O yüzden ben sadece burada konsantre olarak, eğer basketbol oynuyorlarsa bunu gerçekten sahiplenerek, çünkü bir süre sonra basketbol evet heves olarak başlıyor. Çok seviyorsunuz basketbol ama bir süre sonra bu sizin işiniz gibi de oluyor bir anda. İş dediğiniz zaman da bu biraz profesyonellik gerektiriyor. O yüzden basketbolcu demek bence profesyonellik demek aynı zamanda. O yüzden bu profesyonelliği elden bırakmadan mental anlamda ne kadar kuvvetli olursanız o kadar başarılı gelecektir diye düşünüyorum. Furkan çok teşekkürler samimi ve etraflı cevapların için. Ümit ediyorum uzun bir NBA kariyerin olur. Seninle bugün aslında ilk yayınımızı yaptık ama bunun son yayın olmayacağını ümit ediyorum. İlerleyen dönemlerde bu çaylaklık yayınımızdı. Umarım işte Sophomore, veteran, All Star, şampiyon gibi başka özel yayınlarımız da olur. Bu konuda sana inancımız tam. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ya ben de çok teşekkür ederim beni yayına davet ettiğin için abi. Gerçekten programınızı da zaten yakından takip ediyorum. Çok sempatik, samimi bir programınız var. Ben de aynı şekilde onu yansıtmak için otel odasında, kamp yaptığım odada yayına bağlanmak istedim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ya, esas teşekkür, esas şükran bizlerden. Peki Furkan Korkmaz'a çok teşekkür ediyoruz. NBA Fast Break özel yayınında Philadelphia 76ers'daki yıldızımız Furkan Korkmaz'la beraberdik. Tam Minnesota'dan bize uzandı. Kamptan samimi bir yayın gerçekleştirdik kendi deyimiyle. Yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.